Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem ve mavi tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, çok şık bir patik oldu. Hiçbir yerinde gördüğünüz üzere dikişimiz yok. Gayet güzel, şık, ayaktaki duruşu da çok hoş. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hanımlar bu burun kısmından başlayacağız. 5 ilmek olarak öncelikle 5 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu 4, şu da 5. ilmeğim. Bakın toplam 5 ilmeğimizi attık. Şu kenarına şöyle bir tane düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Ardından geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü kullanacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmaları yapacağız. Tam bu ortanca ilmek üzerinden. Tam bu bakın 5 ilmeğim var. Tam bu ortadaki ilmek üzerinden artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ikinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ördükten sonra şu ortadaki ilmeğimi örerken bakın bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın ortadaki ilmeğimi ördüm. İlmeğimi şişten bırakmıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık hanımlar. Artırmamızı yaptık. Kalan 2 ilmeğimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerin hepsini bakın. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bunlar dahil. Hepsini sırasıyla düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Bir önceki sırada 2 ilmek örüp öyle artırma yapmıştık. Şimdi 3 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 3 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Bu defa bakın tam ortadaki ilmek burası oluyor. Buradan yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Yine artırmamızı yaptık hanımlar. Ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını normal düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. İlk artırmada 2 ilmek örüp öyle artırmıştık. İkincisinde 3 ilmek ördük. Sırasıyla şimdi 4 öreceğiz. Sonraki sırada 5 öreceğiz. Öyle artıracağız. Bu şekilde. Bir kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3. Bakın dördüncü ilmeğimi ördüm. Tam ortadaki ilmeğim burada. Buradan yine bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi yine artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamı haroşa olarak örülüyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 4 ilmek örüp öyle orta kısımda artırma yapmıştık. Şimdi 5 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 5 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Tam ortadaki ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 5 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar artırmalarımızı böyle yapıyoruz. Bakalım şişimizde kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ilmeğimiz olmuş hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Bir sonraki sırada 6 ilmek örüp öyle ortada artırma yapacağız. Sonraki sırada 7. Bu şekilde hanımlar. Artırma işlemi tam orta ilmek üzerinden yapılacak. Hanımlar şimdi krem ipimizle şişimizle toplamda
33 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Ardından patimizin bu renkli bölümlerine birlikte başlayalım. Evet hanımlar, 33 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim arka yüzde 33 ilmeğimin tamamını yine haroşa olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Fakat aralara bu renkli çizgilerimizi koyacağız. Dediğim gibi elinizde renkli böyle birer ikişer metre kalmış artık ipiniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben ilk olarak tarçın ipimi ekleyerek devam edeceğim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yine aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Fakat renk değişikliği yaparak devam ettik. Şöyle hemen ilk iki ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Tekrardan tam orta ilmeğe kadar öreceğim. Orta ilmekte artırmamı yapacağım. Bir önceki sırada yani 33. ilmeği artırırken 15 ilmek örüp öyle orta kısımda artırma yapmıştım. Şimdi de 16 ilmeğimi örerek artırma yapacağım. Kenarda 3 ilmeğim oldu. İpimin ucunda gizleyerek gidiyorum. Şu 4. Şu 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 16 ilmeği ördüm. Tam tepeye, orta noktaya geldim. Orta noktada yine ortadaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın. Bir ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Bu sol tarafta da hanımlar sayalım 16 ilmek kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gördüğünüz gibi yine aynı işleme devam ettik fakat farklı renk ip kullandık. Tekrar hanımlar yapacağımız işlem şu. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde haroşa olarak örüyoruz. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Şimdi renkli ipimizde de artırmamızı yaptık. Şişimizde böylece 35 ilmeğimiz oldu. Bakın sırasıyla ortadaki şu artırdığım ilmeklerimi de haroşa olarak ördüm yine. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bakın buraya bir diş renkli ipimizle haroşamız oluştu. Bu aşamada hanımlar tekrardan bakın krem ipime geçiş yapacağım. Renkli haroşalarımın aralarında birer tane krem haroşamız var. Dilerseniz hani siz iki renkli olarak yapabilirsiniz. Bu haroşaları rengarenk yapmaya da bilirsiniz. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Bu defa 17 ilmek örüp ortadan yine artırmamı yapacağım. Bir sonraki sırada farklı renk ekleyeceğim için tekrardan bakın tarçın rengi ipimi kestim. Ucunu şöyle kreme bağlıyorum. Bu defa da hanımlar bu şekilde bir önceki sırada 16 ilmek örüp artırma yapmıştık. Şimdi de bakın 17 ilmek öreceğim. Örerken de şu ip uçlarını böyle gizleyerek götürüyorum ki sonradan ip gizleme işiyle uğraşmayacağız. Bu şekilde hanımlar yine artırmalar devam edecek. 17 ilmek öreceğim krem ipimle. Ortada artırma yapacağım. Kalan 17 ilmeği de öreceğim. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğim. Bir diş haroşa krem ile oluşturduktan sonra bir diğer renkli diş haroşamızı yapacağız. Toplamda hanımlar burada 4 renkli haroşamız olacak. Bakın kremleri saymadan tarçın 1, yeşil 2, sarı 3, mavi 4. 4 diş haroşamızı renkli ipimizle yapacağız ve her renkli haroşanın arasına da birer tane krem haroşamızı yapacağız. 4. haroşamız bittikten sonra yani 4. renkteki haroşamız bittikten sonra da ilmeklerimizde yine artırmalara devam edeceğiz. Bu defa da 2 diş haroşa krem ile yapacağız. Bu aşamada hanımlar toplamda dediğim gibi buraya 4 tane renkli haroşamızı yapalım. Ardından krem ipimiz ile bir diş haroşamızı yapalım gelelim. Çünkü ikinci diş haroşada kesimler yapacağız. İkinci diş haroşada sonuncu haroşada kesimler yapacağız. Şimdi o zamana kadar da toplam ilmek sayımız hanımlar şişimizdeki ilmek sayısı 51 olacak. Toplam 51 ilmeğimiz olacak. Arta arta gidiyor çünkü her defasında orta kısımda artırma yapıyoruz. Ve her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Şu anda 35 ilmeğimiz vardı şişimizde. 51 ilmeğimiz olana kadar bu şekilde artırmamızı yapalım. Dediğim gibi
sonuncu haroşada gelelim. Hani son ikinci, bakın en son maviden sonra 2 diş haroşamız oluşmuş. Bir diş haroşasını yapalım. İkinci diş haroşada gelelim. Birlikte kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü bakın yaptım geldim. 4 tane renkli çizgiden oluşan haroşamı yaptım. En son buraya dediğim gibi 2 haroşa yapacaktık. İlkini yaptım geldim. Şimdi ikinciyi birlikte yapacağız. Hanımlar yine artırmaya devam edeceğiz. Buradaki artırmamızla birlikte, son artırmamızla birlikte şişimizdeki toplam ilmek sayımız 51 olacak. Bir önceki sırada 23 ilmek örüp öyle artırma yapmıştım. Şimdi 24 ilmeğe geldi. Kenarda toplam kenar ilmeğimle birlikte 24 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kenarda 24 ilmeğimi ördüm. Tam ortaya yine son kez artırmamı yapıyorum. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Sol tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Sayarak gidelim dilerseniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilk kenara ördük. 24'te bu sol kenara ördük. 48 ilmek. 3 ilmek de ortada artırmıştık. 51 ilmeğimiz oldu. Ha, bu arada hanımlar, en son mavi çizgiyi yaptığım bu ipimi kesmedim. Bu kenarlarımızı yaparken yine bu ipimizi kullanacağız. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artık kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kesimleri yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 19 ilmeğimi öreceğim. Bakın. Şimdi arka yüzdeyim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısımda hanımlar kesimimizi yapacağız. 13 ilmek kesim yapacağız. Bakın ilmekleri ikişer ikişer keserek topluyorum. Bakın şu birinci kesimim. 2, 3, 4, şu 5, çok sıkı bir kesim yapmayalım. Şu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimizi kestik hanımlar. Bakın buraya 19 ilmek ördük. Bu tepe kısımdan bakın şurada 13 ilmeğimizi kestik. Patiğimizin şu bölümünü oluşturduk. Şimdi baktığımız anda burada da 19 ilmeğimiz kalıyor. Şöyle sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, bir ilmek de burada 19. Hanımlar artık buradaki 19 ilmeğimizi öreceğiz. Bu aşamada hanımlar yedek işiniz varsa ilmekleriniz benim gibi bu yedek işinizde bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerin içinden bir ip geçirerek buradaki ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Çünkü patiğimizin önce bu kenarını yapacağız. Hemen yedek işimi alarak devam ediyorum. Şu ilk ilmeğimi aldım. Buradaki kalan 19 ilmeğimi de normal haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın şeklimiz böyle. Oluşan şeklimiz bu hanımlar. Şimdi şu sağ kenarı yapacağız öncelikle. Yani şu kenarı yapacağız. Ben kenarlarımda yine en son çizgi yaptığım şu mavi ipimi kullandım. Mavi ipimle bu sağ kenarımızı yapacağım hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Baklava dilimi şeklinde bir görüntümüz oluştu zaten buraya. Şöyle yapıyorum hemen. Şu kremi aradan şöyle çıkartıyorum. Bakın burada da 2 diş krem haroşamız oluştu. Bu diğer taraftaki ilmekler bekleyecek. Ben tekrar mavi ipimi elime aldım. Aynı mavi ipimle örmeye devam edeceğim. Artık burada krem ipimle de işim kalmadığı için krem ipimin ucunu şöyle kesiyorum. İpimin ucunu şöyle maviye bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi bu 19 ilmek üzerinden kenarımızı yapacağız hanımlar. Kenarlarımız 19'ar ilmek üzerinden
yapılıyor. Şöyle haroşa örmeye devam edeceğim. İlmeklerimin hepsini ördüm. Bakın. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olacak şekilde öreceğim. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüz anda hanımlar burada mavi ile bir diş haroşamız oluştu. Yani tam olarak şu bölümü yapıyoruz. Hanımlar ben bu kenara toplamda 22 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Zaten haroşa örgü esnek bir yapıya sahip olduğu için de her türlü ayağa uyacaktır. Ayağı saran patikler oluyor haroşa örgü tekniği kullandığımızda. Dediğim gibi ben bu kenarları toplamda 22 diş haroşamı ördüm. Şimdi hanımlar hep birlikte buraya 22 diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından birlikte kesimimizi yapacağız. Sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar buraya tamına 22 sıra 22 diş haroşamı ördüm. 22 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde ilmekleri tekrar sıra sonuna kadar ördüm. Bu sağ kenarda hanımlar çünkü arka yüzde kesim yapacağız. Bu aşamada geri döndüm. Bakın arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Biraz gevşek, biraz esnek bir kesim yapalım hanımlar. Sonrasında bu kesim yerlerinden kesim yaptığımız ilmek yerleri görünüyor zaten burada. Bakın hemen göstereceğim. Bakın V şeklinde ilmek yerlerimiz görünüyor burada. Şurada. Buralardan patiğimizin topuk bölümünü yaparken, arka bölümünü yaparken ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye, hani zorlamadan çıkartabilelim diye esnek, gevşek bir kesim yapıyoruz. Yine sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya hanımlar şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu sağ kenarını bitirdik hanımlar. Şimdi aynı şekilde ön yüzde mavi ipimizi takarak sol kenarımızı yapacağız. İpimi hemen şuradan ekleyerek bakın başlatıyorum. Diğer kenarımızı nasıl yaptıysak sağ kenarımızı sol kenarı da yine aynı şekilde yapıyoruz. Yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle bağlıyorum buraya. 2 tane düğüm attım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde öreceğim. 19 ilmek üzerinden haroşalarımıza devam edeceğiz. Sağ kenarda olduğu gibi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada da bir diş haroşamız oluştu mavi ipimiz ile. Bu aşamada size şöyle ölçü verecek olursam hani bu aşamadan sonuna kadar ne kadar olmuş ölçümüz nedir? Bakın şu ucundan itibaren tutarak mezuramı 19 santim olmuş hanımlar. Bakın burası 19 santim olmuş. Gördüğünüz gibi ölçümüz bu. Şimdi hanımlar burayı 22 diş haroşa yapmıştık. Bu sol kenarda 22 diş haroşa olacak şekilde yapacağız. Şimdi bu sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar sağ kenar olduğu gibi patiğimin sol kenarında 22 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Sağ kenarda arka yüzde tersten kesim yapmıştık. Sol kenarda ön yüzdeyiz. Kesimimizi yapacağız hanımlar. Yine ilmeklerimizi gevşek esnek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Sırasıyla ilmekleri alıyoruz. İkişer ikişer gevşek bir şekilde toplayarak kesiyoruz. Sonrasında dediğim gibi bu ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken.
Evet hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Yine buraya da şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Artık hanımlar patiğimizin tabanını yapacağız şimdi. Krem ipimiz ile hanımlar şu yan kenar ilmek yerlerinden bakın ilmekler çıkaracağız. Tabanını krem ile yapacağız. Normalde ben tabanını da mavi ile yapacaktım ama mavi ipim böyle az kaldığı için riske alamadım, yetmez belki diye. Çünkü devamı yoktu ipimin. Hemen krem ipimle şöyle kenarlardan ilmekler çıkartacağız hanımlar. Bakın ilk kenar ilmek yerine şuradan bakın şişimle giriyorum. Hanımlar bakın bu aşamada ben buraları böyle yardımcı kısa şişlerle falan yapacağım bu şekilde. 4 tane şişle yapacağım ama bu bölümde bakın rahatlıkla gördüğünüz gibi burası gayet açık. Bu bölümde şöyle misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Ama ben misinalı şişlerle bir türlü rahat öremiyorum. Elimi çok oyalıyor misinalı şişler. Bu nedenle normal kısa şişlerle yapacağım. Dileyen 2 tane böyle uzun şiş varsa uzun şişlerle de bu bölümü yapabilir. Hemen şu ilk kenar ilmek yerine girerek bakın kenardaki buradan krem ipimle bir adet ilmeğimi şöyle çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek buradan ilmekler çıkaracağız. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. Şöyle. Hemen krem ipimin ucunu da burada şöyle kendisine bağlayayım ki patiğimiz sökülmesin. Bu şekilde 2 ilmeğim oldu. Devam edeceğiz hanımlar. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Devam ediyorum. Bakın 2 tane krem kenar ilmek yeri var. Sırayla buralara girerek 2 ilmek daha çıkarttım. 24 oldu. 25, 26. Bakın bir sarı, bir krem, bir yeşil birer tane var. Şu 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bir ilmek de şu kenara girerek çıkartıyorum. 46. 46 ilmek bu sağ kenardan çıkarttım. Şu orta bölüme geldik hanımlar. Orta bölümden de hemen bir diğer şişime 3 adet ilmek çıkaracağım. Hemen burası biraz sıkı galiba. Şöyle tığ yardımıyla bu orta bölümden şöyle 3 adet ilmek çıkarıp diğer şişime takıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ortaya girerek bir ilmek daha çıkarttım. 2. Şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. Tam bu orta kısımdan hanımlar 3 ilmek çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan yine ilmekler çıkartmaya devam edeceğim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkarttım. 1. Karşı taraftan 46 ilmek çıkartmıştım. Buradan da sayı eşit olacak 46 adet ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanımlar burada renkli olan bölümlerden karşı tarafta birer tane ilmek çıkartmıştık. Bakın tarçın olan yere girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Şöyle 15. Kremden bir tane çıkartıyorum. 16. Burada ip geçiş yerleri olduğu için burada 2 tane gibi ilmek görünebilir ama biz buradan karşı tarafta eşit olsun diye birer tane ilmek çıkaracağız. 16 ilmeğimiz oldu. Sayalım yeniden. 5, 10, 15, 16. Bir tane yeşile girerek çıkartıyorum. Buralar biraz sıkı ip geçişi olduğu için şu 17. Bir tane kremden çıkarttım. 18, 19, 20, maviye girdim. 21. Burada 2 tane krem kenar ilmek yerim var. 22. İşte tığa gerek kalmadan çıkaracağım. 22, 23. Tekrar mavi yerlere geldik. 24, 25. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar. Buradan da yine 46 ilmeğimizi çıkaralım gelelim.
Evet hanımlar, toplamda burayı da 46 ilmeği tamamladım. Son kenar ilmek yerine kadar ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüze bir diş krem ipimizle haroşamız düşecek hanımlar. İlmeklerimizi yani karoşa yani düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Böyle diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde öreceğiz. Hanımlar şimdi ilk şişi tamamlayacağız. Sonra burun kısmında aradaki 3 ilmeğimiz, sonra diğer taraftaki 46 ilmeğimiz dahil olmak üzere sırasıyla diğer uca kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi normal haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum, artık şu burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Öncelikle burun kısmına gelene kadar bu ilk şişimizde olan 46 ilmeğimizi yine haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk şişimdeki 46 ilmeğimi bu şekilde haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Şöyle ilk şişimizdeki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin burun kısmına kadar olan şu ilk şişindeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 3 ilmeğim var. Şimdi yapacağımız işlem şu. Öncelikle buradaki bu 3 ilmeğimi de öreceğim. Normal haroşaya devam ediyoruz yine. 3 ilmeğimi ördükten sonra hemen sol taraftaki şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesimden elde ettiğim bir ilmeği orta kısma ekledim. Ortada 4 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. İlkini örmeden aldım. İkinci, üçüncü ve orta kısımdaki 4. ilmeğimi ördüm. Ardından yine şişimden 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Kesimden elde ettiğim ilmeğimi de yine ortaya ekledim. Böylece orta kısımda 5 ilmeğimiz oldu. Biz bu işleme orta kısımda 13 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, üçüncü, 4. ve 5. ilmeğimi de ördükten sonra yine yandaki şişimden 2 adet ilmeğimi keserek ortaya ekliyorum. Kesimden elde ettiğim ilmeğim, orta kısımda 6 ilmeğimiz oluyor. Tekrar geri döndüm. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu orta kısımdaki 6 ilmeğimizi öncelikle örüyoruz. Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesimden elde ettiğimiz ilmeği yine orta kısma ekliyoruz. Orta kısımda 7 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden aldık. Orta kısımdaki bu 7 ilmeğimizi öncelikle öreceğiz. Şu 7. ilmeğim, ardından şişimden 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden elde ettiğimiz şu bir ilmeğimizi ortaya ekledik. Ortada 8 ilmeğimiz oldu bu defa. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Öncelikle bu orta kısımdaki 8 ilmeğimizi öreceğiz. 8 ilmeğimizi örüyoruz. Şu 8. ilmeğim. Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek orta kısma ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle bu ortadaki 9 ilmeğimizi örüyoruz. Haroşaya devam ediyoruz yine. Şu 9. ilmeğim, ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Orta kısımdaki ilmek sayımız 10 oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 10. ilmeğim. Bu defa yine şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Böylece orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Şu hemen 11. ilmeğimi de ördükten sonra şişimden yine 2 ilmeği keserek örüyorum. Yine kesimden elde ettiğimiz ilmeği ortaya ekledik. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Öncelikle bir orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim.
Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Orta kısımda böylece 13 ilmeğimiz oldu. Artık tabanımızı hanımlar bu bölümü 13 ilmek üzerinden 13 ilmek olarak öreceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeğimi öreceğim. 13.'yü örerken kesim yapacağım. Bakın 12 ilmek ördüm. Bu tabanda bir ilmek kaldı. Yani 13. ilmeğim. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan 12 ilmeğimizi öreceğiz. Yani bu taban bölümünde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu yani 13. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar yine. Sayarak gidelim dilerseniz bu sırada. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. İpimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Tabanımızdaki sonuncu yani 13. ilmeği örerken kesim yapacağız. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Artık patiğimizin tabanı hanımlar 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şu sağ ve sol kenarlarda 3'er tane ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin tabanını 13 ilmek üzerinden keseceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi yanlarda 3'er ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin taban bölümünü her iki şişimin ucunda da bakın hem sağ hem sol kenarda 3'er ilmek kalana kadar bu şekilde ördüm geldim. Şimdi topuk bölümünde kesimlerimizi yapacağız. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Sonuncu ilmeğimi örerken yine yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Şimdi bu aşamada hanımlar kesimlerimizle başlayacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın burada kesimimizi yaptık. Şimdi bu kenardaki son 3 ilmek hariç bu taban bölümde son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın hanımlar burada son 4 ilmek kaldı. Burada da yine öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Buradan da kesimimi yaptım. Buradaki bir ilmeğimi ördükten sonra bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Şimdi kenarlarda ikişer ilmeğimiz kaldı. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar buraya kadar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Taban bölümde son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Burada ilmek sayıları azalacak. Bakın taban bölümde şurada son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de yine bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm hanımlar. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi şu tabanda hanımlar şurada son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani şu öndeki 3 ilmeği öreceğiz. Bakın burada son 4 ilmek kaldı. Bu öndeki 2 ilmeği de yine kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Tekrar şu taban bölümde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Şişimde de sonuncu ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Artık kenarda ilmek kalmadı. Bu aşamada yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Burada da hanımlar son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şu kenardaki ilmek hariç. Bakın buradaki bir ilmeği daha ördükten sonra burada son 4 ilmek kalıyor. Ardından öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördükten sonra sonuncu ilmeğimi örerken öndeki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın şimdi geri döndüm.
Bu aşamada hanımlar şişimizde artık 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeği artık mavi ipimiz ile öreceğiz. Bu patiğimizin arka bölümünde renk bütünlüğü sağlansın diye 7 ilmek üzerinden patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Bu aşamada hanımlar artık mavi ipimi ekleyeceğim buraya. Mavi ile devam edeceğim. Yine buradaki ilk ilmeğim ip geçişi olduğu için öreceğim. İkinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra mavi ipimin ucunu şurada hemen kremime bağlayayım. Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Ve hanımlar bu aşamada artık şu krem ipi de keseceğim. Çünkü krem ipimizle işimiz kalmadı. Patiğimizin devamında artık mavi ipimizi kullanacağız. Hemen 2 ilmeğimizi örmüştük hanımlar. Bu aşamada bu tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Bakın ilk 5 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. 6 ilmek kaldı. Hemen şu mavili bölümlerden hanımlar ilk kenar ilmek yerimiz şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar burada 7 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmek öreceğim. Yani son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Kestikten sonra geri dönüyorum. Sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine şöyle girerek buradan da bir adet ilmek çıkarıyorum. Şöyle bu iplerimizin uçlarını sonra gizleyeceğiz zaten. İlmek çıkarttıktan sonra yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 5 ilmeğimizi örüyoruz. Burada son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan ilmek çıkartıyorum. Tekrar 7 ilmeğimiz oluyor. Geri döndüm hanımlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yeniden 5 ilmek örülüyor. Yani son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Çıkartmadım. Hemen tığ yardımıyla şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 7 ilmek üzerinden patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Yine arka yüzdeyiz. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kesiyorum. Burada hanımlar ilmek çıkartırken geri dönüyoruz ve ön yüzde bakın sıradaki kenar ilmek yerine burayı biraz sıkı kesmişim hanımlar. İlmek çıkartma zor oluyor. Tığ yardımıyla giderek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü 7 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü 7 ilmek üzerinden son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin bu arka bölümünü ördüm geldim. Bu şekilde topuk bölümümüz böyle oldu. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak yine keseceğim hanımlar. Artık patiğimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Hanımlar ben bir de patiğimin kenarına sık iğne yöntemiyle bir sıra böyle kenar oyası gittim. Bunun için de tığ kullanacağım. Şöyle elime uygun herhangi bir tığım vardı. Aldım onu. Kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı önce bir sabitliyorum. Sonrasında hanımlar sıradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne tekniğiyle şöyle kenar oyamızı yapıyoruz. Sıkarak yapmayalım hanımlar. Bu sık iğnemizi biraz esnek yapalım. Ayağımız gireceği için, bu bilek bölümü olduğu için burası biraz esnek olsun. Ayak rahat girsin diye. Bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Şöyle kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde sırasıyla dolanacağız patiğimizin etrafını. Şöyle yarım ilmek almışım, hemen düzelteyim. Elinizdeki artık ipleri değerlendirme adına da böyle bir patik yapabilirsiniz. Hem iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Bakın kremli olan yerlere geldik. Burada da yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bakın şuralara. Yine sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Şöyle bakın. İlmeğin iki kanadına birden V şeklinde ilmek yerlerimiz var. Buralara batarak sık iğnemizi burada da yine
yapıyoruz. Şöyle yine burada da ilmeğin iki kanadına birden girdim. Yine devam ediyorum. Bakın hiç sıra atlamadan kenar oyamı yapıyorum. Şöyle. En son şuraya da bir girelim. Burada bir bütünlük sağlansın. Bakın yine mavili yerlere geldik. Yine buralara da aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. İlk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar, buralara da yine sık iğnemizi aynı şekilde dolanalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bu şekilde sık iğnemi yaptım geldim. En son bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. İpimin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim öncelikle. Şöyle. Hatta şöyle bir düğümleyerek gizleyeyim ki açılmasın. Patiğimin iç bölümündeki bütün iplerimi hanımlar gizledim aynı şekilde. Böyle ip görüntüsü böyle kesik kesik olunca hoş bir görüntü olmuyor. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun diye böyle iplerimizin uçlarını güzelce gizliyoruz. Evet hanımlar, bakın patiğimizi bitirdik. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle hemen göstereyim. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Patik manken ayakla tabii ki de kendini çok daha iyi gösteriyor. Hemen şöyle manken ayağımı alacağım. Patiğimizi bir de manken ayağımıza giydirelim. Manken ayağımız da yine 37, 38 ve 39 numara için uyumlu. Çok güzel, zarif, şık bir patik oldu hanımlar. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de çok iyi bir fikir diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet hanımlar, şöyle patiğimi güzelce giydirdim. Bakın birlikte yaptığımız patiğimiz bu şekilde. Dikişsiz olması itibariyle de gayet kullanımı da rahat. Haroşa olduğu için de gayet bakın esnek, ayağı saran bir model. Bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.